Merhaba örgü severler. Bugün sizlere daha önce bir önceki videomda anlatmış olduğum bir hırka çalışmam vardı. Böyle kenarlıklı, üçgen ajurlu çok tatlı bir çalışmaya birlikte değinmiştik. Şimdi bu hırkamıza uygun olan bir bere çalışması paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Yarım yumak kadar Nako Elite Baby kullandım. 3,5 numara şiş ile hazırladım beremizi. Ve arkadaşlar yine aynı şekilde farklı tonlarda açık kahverengi bir iple de aksesuar çalışmasını yapmış oldum. Beremiz tam 1 yaş bebeklerimiz için uygundur arkadaşlar. Bu kısmımız 18 santim, en kısmımız ise 16 santim uzunluğunda güzel bir çalışma oldu. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi beremizi yapmaya başlayabiliriz. Bir yumaktan biraz az bir şekilde Nako Elite Baby kullanacağım. 3,5 numara şiş ile hazırlayacağım arkadaşlar. Hırkamız için hatırlarsanız 2 yumaktan biraz az bir şekilde Nako Elite Baby ile hazırlayarak bir kenarlık çalışması yapmıştık. Şimdi aynı modelin bere çalışmasını sizlerle paylaşacağım. Şişime toplamda 85 ilmek attım ve bu 85 ilmeğimizi 5 dişten oluşacak şekilde haroşalarımı ördüm. Şimdi model çalışmasına başlamam gerekiyor arkadaşlar. Bunun için kenar ilmeğimi alıyorum. 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpi kendimden tarafa alıyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Daha sonra sayıyorum. 2, 3, 4, 5. 5 ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Biraz kameramızı aşağı doğru yatırdığımızda daha net görünecektir. 5 düzümü ördükten sonra ipi kendimden tarafa aldım. 2 ilmeğimi ters ördüm. 5 düz, 2 ters. 5 düz, 3, 4, 5, 2 ters. Beş düz, 2 ters. 1, 2, 3, 4, 5 düz, 2 ters, 5 düz, 2 ters, 5 düz, 2 ters, 5 düzümü ördüm. 2 tersimi örüyorum. 5 düz, 2 ters, 5 düz, 2 ters, 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 2 düz, 2 ilmeğimi ters örüyorum. 1 düz, 1 ters ile sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümün arka taraftayım. Kenar ilmeğimi yine dikiş payı için alıyorum. 1 tersimi örüyorum. 2 düzümü örüyorum. Şimdi tersleri düz, düzleri ters. Yani ilmeğimizin aslında gelişine göre örüyoruz. Ön yüzde 2 ters ördüğümüzde arka yüzde 2 düz örüyoruz. Ön yüzde 5 düz ördüğümüzde arka yüzde 5 ters olarak örerek tekrardan başa devam edeceğiz. Ve bu birinci sıram oldu. Dönüşüm 2, 3 ve 4. Gidiş 1, dönüş 2 olarak saydığımızda 4 sıra. Sadece ön yüzden saydığımızda 2 sıra tekrarlamış olacağız. Daha sonra ajur çalışmalarımıza başlayacağız.
Evet, şimdi tekrar 4. sıramızda tamamladık. 5. sıramıza dönüşte model çalışmamıza başlıyoruz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 3 düzümü örüyorum. Kenarda 3 düzüm var. Bir kez doluyorum ve 2 tersimi birlikte alarak burada bir kesme yapıyorum. Daha sonra arada 1, 2, 3, 4 ilmeğimi örüyorum arkadaşlar. Kesiyorum. Bir düzümle bir tersimi birlikte kesiyorum. Doluyorum. Daha sonra ipi kendimden tarafa alıyorum. Bir tersimi örüyorum. 1, 2, 3, 4 düzümü ördükten sonra bir düzümle bir tersimi kesiyorum. Doluyorum. Bir tersimi örüyorum. 1, 2, 3, 4 düzümü ördüm. Bir düz bir tersimi kestim, doladım. Bir ters, 4 düz. Kestim. Doladım. Bir ters, 4 düz. Kestim, doladım. Bir ters, 4 düz. Kestim, doladım, 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 bir ters, 4 düz. Ve burada yine bir kez kestim, bir kez doladım, bir tersimi ördüm, bir düzümü ördüm ve bir kenar ilmeği ile sıramı tamamlamış oldum. Döndüm arkaya. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir ters, bir düz. Doladığım ilmeğimi ters ördüm. Yanındaki ilmeğimi ters örerek devam ettim. Şimdi 4-5 tane tersimi ördükten sonra bir düzüm örüyorum. Sonra doladığım ilmeğim ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tersimi ördükten sonra bir düz, yine 6 ters. Bir düz 6 ters şeklinde devam edecek. Ön yüzde o bir ilmeği ters örmeye devam etmiştim hatırlarsanız. Arka yüzde bu bir ilmeğim düz örülecek bu sırada. İlmeklerin gelişine göre öreceğiz demek daha doğru olacaktır arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Düz geliyorsa düz, ters geliyorsa ters. Ama örgüye yeni başlayanlar ve tam kavrayamayanlar için önde bir tersimizi devam ettirmiştik. Arkada da o bir tersimiz düz olarak örülmüş olacak. Evet, başa kadar geldim. İkinci model çalışma sırasına başlayacağım. Birinci sıramızdaki ajurlarımızı oluşturmuş olduk. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. Bir düzümü ördükten sonra arkadaşlar burada kenarlara doğru bir açılım olacak. Bunun için arkadaki ilmeğimi öne, öndeki ilmeğimi arkaya, düzüm düzgün dursun diye yapacağım bu işlemi arkadaşlar.
Burası düz ilmek olduğu için. Ve 2 düzümü birlikte alarak kestim. Doladım, bir düz. Doladım. Şimdi sola doğru. Sola doğru keserken herhangi bir ilmekte sıkıntı oluşmuyor ve burada da üçlü bir ajur oluşmuş oldu. Arada iki tane düzüm ördüm. Bakın burada 2 tane düzüm var. İlmekleri düzgün düşen, yönü düzgün düşen arkadaşların yer değiştirmesine gerek yok. Yani bu sizin örgü stilinize göre düşecek bir pozisyon arkadaşlar. Şimdi ben örgülerimi üstten atmalı ördüğüm için buradaki ilmeklerimin yönü farklı düşüyor. Bunun için arkadakini öne, öndekini arkaya aldığımda buradaki ilmeğimi kestiğimde daha düzgün düşüyor. Ama sizin örgünüzün ilmek yönü düzgünse bunu değiştirmenize gerek yok. Direkt kesebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yerlerini değiştirdim. 2 kesmemi yaptım ve burada kestiğim için doluyorum. Doladıktan sonra bir tane düzüm örüyorum. Tekrar doluyorum. Bakın bir tersim ve bir düzüm denk geldi buraya. Bir tersim ve bir düzümü yönü düzgün düştüğü için direkt kesiyorum. Bir sıkıntı olmuyor. Arada 2 ilmeğimi düz ördükten sonra yine aynı işlemi yapıyorum. Yerlerini değiştiriyorum. Kesiyorum, doladım. Düz ördüm, doladım, kestim. Arada 2 düzümü ördüm. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Kestim, doladım, düz ördüm, tekrar doladım ve kestim. 2 düz ördüm. Kestim, doladım, düz ördüm, doladım, kestim. İki düzümü ördüm. Kestim, doladım, düz ördüm, doladım, kestim. Başa kadar aynı örüntümüze devam ettik. Şimdi baştaki ilmeğimize geldik arkadaşlar. Burada yine ilmeklerimi önden arkaya, arkadakini öne alarak bir yer değiştirmesi yaptım ve kestim. Doladım ve bir düz ördüm. Sonra ipi kendimden tarafa aldım, bir ters ördüm. 2 düzle de sıramı, yani bir düz bir kenar ilmeği ile de sıramı girdim. Şimdi kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir tersimi ve bir düzümü ördüm ve buradan sonra arkadaşlar arka yüzde bu sıra için bütün ilmeklerimizin yönü ters düşmüş olacak ve bütün terslerimi örerek başa kadar devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi birinci model çalışmamızı tamamlamış olduk ve şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Üçgenlerimiz kendini gösterdi. Şimdi tekrardan ikinci çalışmamız için burada modelin tabanını oluşturmamız gerekiyor. Bu taban çalışmasını nasıl yapıyoruz? Şimdi kenar ilmeğimi aldıktan sonra şu 2 ilmeğim arkadaşlar ters düşecek. Arada 5 tane düzümün oluşması gerekiyor. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra şu kenardaki ilmeğim hatta ters olsun. Daha düzgün düşmesi için. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tersimi ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane düzüm ördüm. 2 tane tersimi ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın kesmelerin bittiği yerler şimdi düz olmuş oldu. Şimdi ipi kendimden tarafa alıyorum. Ortada hiçbir işlem görmeden düz olarak devam eden bu 2 ilmeğim artık ters. 2 tersimi ördükten sonra 5 düz. 5 düzümü ördüm. 2 tersimi örüyorum. Bunu gidiş 1, dönüş 2, 4 kez tekrarlayacağız. Evet arkadaşlar, tekrardan arka yüzündeyiz. Örgümüzün bu bizim 5. sıramız ve 2. model çalışmamız. 1. modelimizden sonra gidiş 1, dönüş 2, 4 sıramızı ördük. Şimdi arkadaşlar işlemimizi nasıl yapıyoruz? Bir tersimi ördüm. Gördüğünüz gibi. Daha sonra 4 tane düzüm ördüm. Şimdi bir düzümle bir tersimi birlikte alarak ilk kesmemi yapıyorum. Doluyorum arkadaşlar.
Bir tersimi örüyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4 düzümü örüyorum. Bir düzümle bir tersimi kesiyorum, doladım, bir ters, 4 düz. Tıpkı şuradaki yapmış olduğumuz işlemimize devam ediyoruz ikinci kez. Şimdi 4 düzümü örüyorum. Bakın bir düzümü bir tersimi kesiyorum, doladım, bir ters, 4 düz. Kestim, doladım, bir ters, 4 düz. Bu sıramız da bu şekilde devam edecek. Arka yüzde örgümüzün kenar ilmeğimi alıyorum. 2 düzümü örüyorum. 1, 2, 3 tersimi ördükten sonra bir düzümü ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tersimi ördüm. Bir düzümü ördüm. 6 ters bir düz olarak şimdi devam edecek. İkinci model sıramıza tekrar başlayalım. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tersimi ördüm. 1, 2, 3 ilmek. Şimdi düzümü ördüm. Gördüğünüz gibi 2 ilmeğimin yerlerini değiştirerek bir kesme yapıyorum. Bir kez doladım. Bir düz ördüm. Tekrar doladım. Şimdi tersimle düzümü kesiyorum. Arada 1-2 ilmek düzümü ördükten sonra yine ilmeğimin yönünü değiştirdim ve kestim. Doladım, bir düz doladım, kestim. Bu sıramızda bu şekilde iki farklı modelin çalışmasını yapmış oldum. Birinci ve çaprazında ikinci. Yani şu kısım katlarını da bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Toplamda şu üçgen ajurumuzu saydığımızda tahmin ediyorum bundan çaprazlama 5 kez çalıştığımızda boyumuz oluşmuş olacak. Yine de yeterli uzunluğa geldiğimde net sayıyı sizlerle paylaşacağım. Evet örgü severler, gördüğünüz gibi toplamda 1, 2, 3, 4. Şuradan başlayalım. 1, 2, 3, 4 model çalıştım. 5. modeli de çalıştıktan sonra bir sıra düz ördüm arkadaşlar. Bakın tekrardan gösterelim. 1, 2, 3, 4 model çalıştım. 5. modeli de bitirdim. 5 modelin üzerinden bir sıra düz, bir sıra ters ördüm. Ve bu da benim için yeterli bir uzunluk oldu 1 yaş bebeklerimiz için. Artık kesme işlemlerine başlayabilirim. Tepe noktasını oluşturmak için bütün örgümüz artık düz örgü olarak devam edecek arkadaşlar. 3, 4, 5, 6. 3, 6 ilmek ördükten sonra 2 ilmeğimi birlikte kestim. 3, 4, 5, 6 ilmek ördüm. 2 ilmeğimi birlikte alarak kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ördüm. 2 ilmeğimi birlikte alarak kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ördüm. 2 ilmeğimi birlikte kestim. 3, 4, 5, 6, 2 ilmeğimi birlikte kestim. En son 6 ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğimi birlikte alarak kestim. Ve kalan ilmeklerimden 5 ilmeğimi örerek sıramın başına geldim. Arka tarafımız tamamen ters örgülerden oluşacak. Bütün ilmeklerimi başa kadar ters öreceğim. Tekrar ön yüzümüze dönüyoruz örgümüzde arkadaşlar. Şimdi ön yüzümüzde kenar ilmeğimi alıyorum ve saymaya başlıyorum kenar ilmeğimle birlikte. 2, 3, 4, 5. Bu kez 5 ilmek örüyorum ve 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek alıyorum, kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek örüyorum, kesiyorum. Bir sonraki sırada 4 ilmek örüp keseceğim. Bir sonraki sırada 3 ilmek örüp keseceğim arkadaşlar. Ve bu şekilde tepe noktasını toparlayacağız beremizin.
Evet arkadaşlar, en son 2 ör 1 kese kadar geldik. Şimdi kenar ilmeğimi aldıktan sonra direkt ilk ilmeğimi kesiyorum. Bir ör bir kes sırasındayız çünkü. Bir ilmek örüyorum, kesiyorum. Bir düz, bir kes. Bir düz, bir kes. Bir düz, bir kes, bir düz, bir kes, bir düz. Arka tarafına dönüyorum örgümün. İlmeklerim ters. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 ilmek oluşmuş. Son sırama dönüyorum. Ve burada da kenar ilmeğimi alıyorum. Ve bütün ilmeklerimi kenar ilmeğimle dahil olmak üzere ikisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Yani hepsini kesiyorum. Ve bakıyorum, hatta son ilmeğimi örmem gerekiyor çünkü toplayacağım ilmek bu. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmeğim oluşmuş. Örgümün arkasına dönüyorum. İpimi şöyle uzunca kesiyorum. İğnemi alıyorum. Dikeceğiz artık. Bu 12 ilmeğimi iğneden geçiriyorum. Önce şu tepemizi bir sıkılayalım. Üç ilmekten geçiriyorum. Kalan ilmeklerimden de geçiniyorum. Şimdi şöyle örgümüzün iç kısımlarındaki V'lerimizin içerisinden iğnemizi geçirerek karşılıklı dikmemiz gerekiyor beremizi. Evet arkadaşlar, tepe noktamızı toparladık. Gördüğümüz gibi dikişimizi de estetik bir şekilde sağladık. Beremizin şekli bu şekilde, gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle bitmiş halinde paylaşalım sizinle. Ne yapacağız? Buraya bir pompon çalışması yapacağız. Şu kısma da kahverengi ipimizle bir kenarlık çalışması yapacağız ki hırkamızla uyumlu olsun. Evet, kenarlık çalışmamızı yapalım beremizde.
Şimdi arka taraftan başlayıp arka tarafta bitirmek istiyorum. Bunun için en son bitirmiş olduğum ilmeğin yanındaki boşluktan tığımı geçiriyorum. 1, 2, 3 adet zincir çekiyorum ve 2 ilmek sağ tarafa kaydırarak sık iğne yapıyorum. Tekrar aynı işlemi 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. yuvadan geçirerek sık iğne yapıyorum. Evet örgü severler, gördüğünüz gibi beremizin pomponunu hazırladık. Güzel bir kenarlık çalışması yaptık ve böylelikle sonuna gelmiş olduk. Yeni anlatımlarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, takipte kalın, hoşça kalın.